Fransa'yı birbirine katan bu insanlar kim? Sağcı, solcu, yabancı düşmanı, aktivist, liberal, zengin, fakir, politik, apolitik mi? Kim? Sarı yelekliler hem bunların hepsi hem de hiçbiri. Fransa'da çiftçilerin düşük fiyatlara tepki olarak başlattığı eylemler hükümetin destek fonu açıklamasına rağmen devam ediyor. Fransız polisi kısa süre arayla ikinci kez kötü muamele gerekçesiyle dünyanın gündemine oturdu. Fransa'da protesto günlük yaşamın bir parçası gibi. 13 yıl önce Paris'in banliyösünde yaşayan iki göçmen çocuk elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Fransa devleti çocukların polis kontrolünden kaçarken öldüğünü söylese de olayda yer alınan Türk asıllı görgü tanığı Muhittin Altun meselenin farklı gerçekleştiğini iddia etti. Öyle veya böyle 11 günde çıkan olaylarda 8700 araç yakıldı. 300 kamu binası da aynı kaderi paylaştı. I think that French people have to realize that France has changed. And I think most of the French people haven't realized this. They haven't realized that you can be French and black and Muslim. Fransa'da protesto düzenleyenler sadece göçmenler değil. 2016'da Cumhurbaşkanı Hollande çalışma yasasında değişikliğe gidileceğini açıkladı. Bunun üzerine birçok sendika grev başlattı. Ülke elektriğinin %75'ini sağlayan nükleer santraller ve petrol tesislerinde çalışanlar da greve gitti. Bundan dolayı yakıt istasyonlarının 1/3'ünde stoklar tükendi. Gösteriler gittikçe büyüdü. 77 kişi tutuklandı, 15 polis yaralandı. Yasaya karşı çıkan matbaacılar da greve gitti. Ülkede bir günlüğüne gazeteler basılamadı. Protestolar aylarca sürdü. Sonra da kendiliğinden söndü. Fransa'da düzenlenen gösterilerin çoğu sendikaların ve solcu entelektüellerin tekelinde bulunuyordu. Sarı yeleklilerle birlikte bu durum temelinden sarsıldı. Sarı yeleklilerin kim olduğunu tam manasıyla anlamamız için önce Macron'dan bahsetmeliyiz. Mayıs 2017'de Fransa seçime giderken mevcut Cumhurbaşkanı Hollande toplumun güvenini yitirmişti. Merkez sağ ve sol partiler halkın gözünde bitik bir haldeydi. Aşırı uçlardaki partilerin itibarı birazcık artmış olsa da kararsız büyük bir seçmen kitlesi bulunuyordu. İşte tam bu zamanda kendini ne sağcı ne de solcu olarak sunmayan Emmanuel Macron seçimlere adaylığını koydu. Je suis candidat à la présidence de la République parce que je crois plus que tout que nous pouvons réussir. İlk turda %24 oy alarak ikinci tura kaldı. Rakibi aşırı sağcı, ırkçı ve İslamofobik Marine Le Pen'di. Fransızlar başlarında Trump'ın kadın versiyonu olan Le Pen'i görmek istemediği için oylarını biraz da mecburiyetten Macron'a verdi. Medya ve büyük şirketlerin de desteğini alan Macron, böylece 14 Mayıs 2017'de Fransa Cumhurbaşkanı seçildi. Emmanuel Macron göreve geldikten sonra zenginlerden alınan gelir vergisinin kaldırılmasına karar verdi. Dar gelirlilerin ve öğrencilerin yararlandığı kira yardımında ise kesinti yaptı. Bu uygulamalar Fransızların gözünde onu bir anda zenginlerin adamı konumuna düşürdü. Macron's government is only for the rich and he doesn't care about the poor. Fransız hükümeti önceki yıllarda çevre dostu olduğundan vatandaşların benzinli araçlar yerine dizele geçmelerini teşvik etmişti. 2015'te küresel ısınmanın artması nedeniyle devletler bir araya gelerek Paris İklim Antlaşması'nı imzaladı. Bu antlaşmaya katılan onlarca ülke küresel ısınmaya karşı bir dizi tedbir almaya karar verdi. Bu tedbirlerden biri de fosil yakıtlara zam yapılarak kullanımının azaltılmasıydı. Macron, Paris Antlaşması çerçevesinde akaryakıta bir kez daha zam yapılacağını açıkladı. Böylece 2018'in başından bu yana dizele yapılan zam oranı %23 artmış oldu. Hali böyle olunca devlet teşvikiyle alınan dizel araçları kullanmak bir anda el yakmaya başladı. Bu duruma sinirlenen ve kendilerine sarı yelekli ismini veren insanlar sokağa döküldü. Peki haftalardır konuşulan sarı yelekliler kimdir? Fransa'daki otomobillerde acil durumlar için bulundurulması zorunlu olan fosforlu sarı yelekler bir anda göstericilerin sembolü oldu. Sarı yelekliler zannedilenin aksine sistemin dışına itilmiş, ötekileştirilmiş, göçmen asıllı, umutsuz, alt gelir grubuna ait insanlardan oluşmuyor. Bunlar büyük ölçüde taşrada yaşayan,
40'lı yaşlarda düşük ücretli de olsa bir işe sahip, ezici çoğunluğu daha önceden hiçbir gösteriye katılmamış insanlardan oluşuyor. Paris'in en işlek caddesi Şanzelize'de toplanan sarı yelekliler 17 Kasım'da sokağa çıktı. Haftalardır sosyal medyayı kullanarak toplanan bu insanlar hafta sonları gösteri düzenliyor. Başlarında kimse yok. Herhangi bir örgüte de bağlı değiller. Ortalığı yakıp yıkmaktan çekinmiyor, yağmalama olaylarına karışabiliyorlar. Çoğunlukla aşırı sağcı olan grubun içerisinde yabancı düşmanları ve ırkçılar da bulunuyor. Fakat hepsinin böyle olduğunu söyleyerek genelleme yapmak yanlış olacaktır. İçlerinde Macron'un politikalarına karşı çıkan çok sayıda insan da bulunuyor. Olaylar patlak verince Macron 27 Kasım'da bir açıklama yaptı. I have understanding for these fellow citizens, but I will not give anything to those who want destruction and disorder. Fakat bu sözler olayları dindireceğine daha da artırdı. Daha önceden gösterilere mesafeli duran sendikalar da meydanlara çıkmaya başladı. Fransız halkının gösterilere desteği %70'leri aştı. Protestocuların giydiği sarı yeleklerin satışında da patlama yaşandı. Fransa Başbakanı Edouard Philippe 4 Aralık'ta yeni bir açıklama yaptı. After having heard the demands of all our interlocutors I've been meeting in the last few weeks, I have decided to suspend for 6 months the tax increases. Fakat sarı yelekliler bu açıklamadan da tatmin olmadı. Hafta sonu yeniden toplanacaklarını açıkladılar. 5 Aralık'ta Başbakan Philippe yeni bir açıklama yaparak akaryakıt zamlarının 2019 bütçesinden çıkarıldığını söyledi. Bu zamana kadar çıkan olaylarda 4 kişi öldü, 1000'den fazla kişi yaralandı. 1400'den fazla kişi ise gözaltına alındı. Protestoların ne zaman biteceği henüz bilinmiyor. Sarı yeleklileri temsil eden bir liderin veya sözcünün olmaması hükümetle müzakere edilmesini zorlaştırıyor. Kamuoyu araştırmaları Cumhurbaşkanı Macron'un halk nezdindeki itibarının %23 seviyesine düştüğünü söylüyor. Ülkedeki güvensizliğin Fransız siyasetinin geleceğine etkisi şimdilik belirsizliğini koruyor. Fransa'da başlayan sokak olaylarının diğer ülkelere de yayılması 2019'un Avrupa açısından zor geçeceğine işaret ediyor.